Merhaba arkadaşlar, Zeynep Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu minnoş kazağı öreceğiz. Bunu amigurumi oyuncaklarımızda kullanıyoruz biz. Şimdi bunun pembesini öreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 31 ilmek yaparak şu şekilde ipimizi biraz uzun tutuyoruz. Şişimizin üzerine 31 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi de şu şekilde yapıyorum. Ben parmağıma doluyorum. Baş parmağıma geçirip bakın buradan karşı tarafa alıyorum. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın elimi iki şekilde aldım. Buradan buraya. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Sıfırdan bakın. Elimi şöyle ikisinin içerisinde bir oradan bir buradan iki tane ip ayırmıştık ya. Bir sağda bir solda iplerimizi baktık. Bu şekilde yapıyoruz. Böyle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde arkadaşlar 31 tane ilmek yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 31 ilmek yaptık. Hemen şuradan bir düğüm atıyoruz arkasından. Bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi şişimizi buradan çekiyoruz. Şimdi bu şekilde ipimiz arkada, ön yüzü oluyor burası. Buradan ilk baştaki ilmeği örmeden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan 5 tane ilmek örüyoruz düz. 2 3 4 ve 5 tane. Şimdi bir tığımızın başını doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Şimdi bir daha dolayıp buradan 3 tane örüyoruz arkadaşlar. 3 ilmek. 1 2 bu 3 ilmek kolumuz olacak. 3. Şimdi yani şunu yaptık arkadaşlar. 5 yaptık. Birer tane şu ortaya biyemizi koyduk. Şu 3 ilmeği yaptık. Şimdi tekrar bir biye yapacağız. Buraya alacağız. Bu şekilde modelimizi koyacağız. Şimdi 3 tane yaptıktan sonra tekrar bir örüyorum. Artırma yaparak yani şişimizin başını şu şekilde doluyorum. Tekrar bir daha örüyorum. Bir daha doluyorum. Buraya da 10 tane öreceğiz arkadaşlar. 10 tane ilmeği şu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 10 tane ördük. Şimdi tekrar şişimizin başını doladık. Bakın bu şekilde doladım. Buraya tekrar bir ilmek ördüm. Tekrar bir daha doladım. 3 tane 1 2 3 ilmeğimizi ördüm. Tekrar doladım arkadaşlar. Bir ilmek daha ördüm. Bir daha doladım. Bundan sonrası 2 4 5 taneyi sıra sonuna kadar düz örüp ikinci sıramızı bitiriyoruz. İlk sıramızda ilmek atmıştık. Bu ikinci sıramız bitti. Evet. Şimdi arkadaşlar işimizi ters çeviriyoruz. Bu sefer ipimiz bakın önümüzde değil, şişin arkasında değil, o bize bakan yerde, yani ön tarafta. Şimdi buradan yine ilk örmeden alıyorum. Bunu sıra sonuna kadar komple böyle tersten örüyoruz. Yani tersten sıra sonuna kadar sıramızı bitiriyoruz, üçüncü sıramızı. Yine dikkat edelim yalnız arkadaşlar, şurada artırmalarımız bazen karışabiliyor. Onlara dikkat ediyoruz. Kaybolmasın ki bazen dolanabiliyor, bakın şişlerin başında. Diğer ilmekle karışabiliyor. Ona dikkat ediyoruz.
Onun dışında burada çok dikkat edilecek bir şey yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi ön sıramıza geçtik. Bakın, arkası böyle, önü böyle. Bu sefer ipimiz şişimizin arkasında kalıyor. Şimdi arkadaşlar, sırayı buradan ilk şeyi örmeden alıyorduk. Bundan sonra 6 tane 1 2 3 ilmek öreceğiz. 4 5. Burayı 5 ile başlamıştık. Bir tane de artırma yaptığımız için 6 oldu. Bu gitgide artacak arkadaşlar. Biz buradaki 8 ya da 7 tane böyle delikler oluşturacağız burada. Tekrar bakın, artırma yapıyorum. Yine doladım. Bir ördüm. Tekrar bir daha doladım. 1 2 5 tane öreceğiz. 3 4 5. Burası koldu arkadaşlar. 3 ile başlamıştık. İki taraftan artırma yaptığımız için sayısı 5 oldu. Şimdi tekrar bir artırma yaptık. Bakın. Bir daha doladım. Tekrar bir daha doladım. Burayı da 10 idi. İki taraftan artırma yaptık. 12 oldu arkadaşlar. 12 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ördük. Bir doladık. Bir ördük. Tekrar bir daha doladık. Şimdi buradan 5 tane öreceğiz. 2 3 4 5 ilmeğimizi ördük. Bir daha doladık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane 7 taneyi ördük. Bir tane ipimizin sonunda Şimdi arkadaşlar, ipimizi ters çevirdik. Burayı komple burayı örmeden alıyoruz. Ters örüyoruz. Yani bakın, ipimiz öne geldi. Bu sefer komple ters örüp geliyoruz arkadaşlar. Ters örgümüzü ördüm. Şimdi düz yöne geldik. Burada 6. sıramız oluyor. Şimdi burayı tekrar düz aldım. 7 tane düz ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın, burada 2 tane gördüğünüz gibi bilyelerimizde 2 tane deliğimiz oluştu. Bunu da tekrar yapıyorum, artırmamı yine. 7 düz ördükten sonra bir doluyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Burada da 5 ilmek vardı. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi ördüm. Tekrar bakın, burada da yine 2 tane doladım. Bir ördüm, doladım. Burada arkadaşlar doladıktan sonra bir ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar. Çünkü 3. sıradayız. 14. İkişer ikişer artıyor hep. Buradan tekrar doladım. Bir ördüm. Tekrar doladım. 7 ilmek örüyoruz. 1 2 3 ikinci kol burası. 4 5 6 ve 7.'yi ördüm. Tekrar doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar doladım. Şimdi buradan 7 ilmek daha öreceğim. 2
3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi tersleri göstermiyorum arkadaşlar. Tekrar dönüyoruz. Burayı komple dümdüz ters bir şekilde, ipimiz önde olacak şekilde ters örüyoruz. Şimdi tekrar işimizin ön yüzüne geldik ve 7. sıramızı ters ördük. 8. sıramız burası. Bundan sonra arkadaşlar sürekli bu şekilde tekrar edeceğiz. Şuradaki 1, 2, 3 tane mesela biyelerimiz var ya, bakın buradaki deliklerimiz. Bunu 7 tane olana kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra bir iki işlem daha var, onları göstereceğim. Ondan sonra kazağımız bitecek zaten. Bu şekilde örüp hemen gelelim. Evet, şimdi 16. sıramıza geldik. 15 ters ördük. 16. sıramıza geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 adet burada deliklerimiz oluştu. Şimdi kol ayrımı yapacağız hep birlikte. Şimdi bunu buradan tekrar örmeden alıyorum. Buradan 1, 2, 18 tane 3, 4, 5, pardon 12 ilmek örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan ilmek 18 adet ilmek ayıracağız. Yani kolu buradan keseceğiz. Kesme işlemini de ben şu şekilde yapıyorum. Bakın buradan ikisini birlikte alıyorum. Çıkartıyorum. Buradaki ilmeğimi tekrar buradaki şişime takıyorum. Bu ikinci kesmem oluyor. Bakın buradaki ilmeği tekrar buraya takıyorum. Bunu boşa alıyorum. 2, üçüncü kesmem oluyor. Bu şekilde 18 tane ilmeği kesiyorum. 4, tekrar bir daha yavaş yapalım. 4, şu şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ilmek şuraya kadar yapıyor. Ben bunu kesip hemen geliyorum. Böyle arkadaşlar, buradaki biyeden buradaki biyeye kadar kestim. 18 adet kesim bu şekilde kolumuzu oluşana kadar örüyoruz düz bir şekilde. Tekrar 24 ilmeğimizi buradan buraya kadar 24 ilmeğimizi ördüm. Şimdi buradan yine 18 ilmek kesiyoruz. Yani kolumuzu ikinci kolumuza ayıracağız. Şimdi şu 1, şu 2, 3, bakın şu şekilde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16. Bu da 17. Evet, sonuncu ilmeğimizi de 18 kesiyoruz. Birazcık 18 ilmeğimizi kestik. İkinci kolumuzu da ayırdık. Şimdi burayı düz örüp sonuncu sıramıza birleştirme, daha doğrusu kolları birleştirme sıramıza geçeceğiz. Orada da bir püf noktası var. İlmeklerimizin şey olmaması, böyle dağınık durmaması için orada da bir püf noktası var. Şimdi kesimine kadar örüp geleyim. Evet, şu 12 taneyi ördüm. Şimdi kol kesimi burasıydı. Hatta 11 tane örelim. Burada bir tane ilmeğimiz kalsın. Bir de burada kalsın. Şimdi bunun ikisini ben birlikte alıyorum ki buradaki ilmek kollarımız şey yaptığı zaman arkadaşlar çirkin olmasın. Mesela şu ayrım olduğunda böyle çok ayrık durmasın kollar diye. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar öbür kolda da aynısını yapacağız. Bu şekilde biraz daha değerli toplu oluyor. Oradaki ilmekler sıkıntılı durmuyor. Öbür türlü ayrık duruyor. Sanki oradan bir ilmek kaçmış gibi duruyor. Benim de hoşuma gitmiyor bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Daha düzgün, daha hoş duruyor. Bakın şu kısmı da bahsediyorum. Gördünüz mü? Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, burada yine bir tane ilmeğimiz kalacak. Kalana kadar örüyoruz 24 ilmeğimizi. Şimdi bakın burada bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmekle ikisini birlikte alıyorum ve sıra sonuna kadar örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hemen geliyorum. Evet. Evet, ördük. Bakın burada gayet güzel birleşme yerleri, bir sıkıntısız. Buradan istediğiniz kadar örebilirsiniz. Etek kısmını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde 3 sıra örüyorum ya da 2 sıra örüp eğer altına başka bir şey yapmayacaksam 2-3 sıra örüyorum ve kumaşa dikiyorum bunu. Siz bu şekilde devam edip tekrar buralardan artırarak da yapabilirsiniz. Onu da ayrıca videosunu çekeceğim zaten nasıl yapılacağını. Şimdilik bu üst kısmı böyle düzü düz, artırma eksiltme yapmadan tersi ters örerek 3-4 sıra örelim. Gelelim sonunda da etek kısmının nasıl kesildiğini size göstereceğim arkadaşlar. Ben buradan birkaç sıra örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi 4 sıra ördüm. 5. sıramda da yeterli geldi bana 4 sıra. Şimdi 5. sırayı da kesmeye başladık. Şimdi kesimimizi gördüğünüz gibi ön taraftan yapıyoruz ki kesim şeklimiz şu şekilde olsun. Öyle böyle gözüksün. Yani arkası bu şekilde, önde de böyle daha güzel ve şık bir görünüm olsun. Şimdi bunu öncelikle 2 tanesini birlikte alıyoruz. Daha önce de göstermişim kesim şeklimi. Bu şekilde örüyorum. Buranın hepsini bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Dümdüz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Hoşuma da gidiyor.
Tabii çorap şiş olduğu için elimden kayıyor. İpimiz de biraz ince geldi galiba. 3,5 numaraya. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, şimdi burası sıra sonuna kadar bu şekilde kestik. Şimdi ipimizi koparmadan bunun kenar kısımlarının daha düzgün durması için, şu kısımlarımızı daha düzenli durması için sık iğne yapıyoruz. Bir zincirle başlıyorum. Buraları birer adet hiç gerdirmeden, fazla deforme etmeden, bakın şu şekilde tığlıyorum. Evet, şuraya geldik, yaka kısmına. Mesela buraya hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar buradan yanlarındakilerinden birer tane sık iğne ile şu şekilde geliyorum buraya. Şimdi buradan bir püf noktası daha. 1 ve 2 tane ilmeği yan yana getirip burayı biraz toparlıyorum. Bakın. Mesela buradan 3 tane ördüm. Omuz salaş olmuyor. Böylece daha değerli toplu duruyor. 2 tane buradan ilmek ördüm. Şimdi yine aynı şekilde burada bakın. Burayı bir aldım. Şu şekilde. Bir de buradan aldım. Burayı 2 tane birlikte çektim. Yani orayı biraz kestim. Ondan sonra devam ediyorum tekrar. Hemen şuradan 1 2 3 4, bakın böyle daha düzgün. 5 6 7 8 9 yaptım. Şimdi yine buradan aynı bir buradan bir de buradan alıp 3 ilmeğimi birlikte çekiyorum. Tekrar 2 ilmek örüyorum buradan. Burayı da toparlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın buradan bir yerlerin içinden 2 bu 3 taneyi birlikte çekiyorum. Şimdi burada tekrar 1 2 3. Şimdi burayı tekrar çift batıyorum. Buradan devam ediyorum. Bir tane daha batıyorum buraya. Aşağı döndüm çünkü. Buradan ya da şuradan tekrar zincir çekelim bir taneden sonra. Pardon arkadaşlar. Şuraya bir tane batırdık ya. Buraya bir tane 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen aşağıdakine batalım. Şey yapıyoruz dönüşte. Düğme dili yapıyoruz. Düğmemizi buradan yapalım diye. 1 2 alttaki ipi de yürütebilirsiniz bu arada benim gibi. 3 4 5 6 yaptım. Hatta 7 yapalım. 7 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 tanesini tekrar buradan yapıyoruz. İkinci düğme ve sonuncuya bir tane batıp buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi bir de şu yaka kısmımızı yapalım.
O ipimizi kesip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi buraları toparladık. Bu şekilde düğme deliklerimizi ayarladık ve ipimizi arkadan yürüttük, bitirdik. Şimdi şu yaka kısmımıza geldi. Onu yapalım. Bir beyaz ip, siyah ip, yani nasıl istiyorsanız, hangi kıyafetinize ne yapacaksanız ya da alta kullanacağınız kumaşın rengine göre de bu modeli seçebilirsiniz. Bakın, tam kolun ortasından başlıyorum. Buraya bir şöyle ipimi alıyorum. Mesela bir sık iğne yapıyorum. İpimi alttan geçiriyorum. Bir sık iğne. Bir tane daha yapıyorum. İkinci sık iğne. Buradan üçüncü sık iğne. Şimdi buradan arkadaşlar 3 sık iğne yaptıktan sonra doluyorum. Aynı yere, sık iğnemi yaptığım yere ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. İpimiz arkada. 2 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere CC yapıyorum. Şimdi buradan 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye doluyorum. Bakın, yani şu 2 sık iğne yaptım. Üçüncü yere 2 tane trabzan yapıyorum. 3 de yapabilirsiniz. Ben 2 zincir çekiyorum. Buradan bu şekilde kapatıyorum. Şimdi tekrar hemen yanındaki sık iğneye geliyorum. 1 2 buraya geldim. Üçüncüye iki tane trabzan yaptım, ikili. 2 zincir çekip aynı yere, trabzanların olduğu yere CC yaptım. Şimdi buraya da 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve burayı bitiriyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde yakamız oldu. Bu şekilde kullanıyoruz yakamızı. Evet arkadaşlar, yakamızı da bitirdik. Kazağımız da minnoş, tatlı bir renk oldu. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenide bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.